Hunların Orta Asya'da süren macerası sona ermişti. Orta Asya'dan çeşitli nedenlerle batıya göç eden Hunlar, kavimler göçünü başlatmışlardı. Roma, kavimler göçü sonucu ortaya çıkan saldırılar karşısında gücünü kaybetmeye başlamış, ardından da Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştı. Roma'nın silinmeye başladığı Avrupa'da Bozkır'dan gelen savaşçılar, Hunlar yükseliyordu. Bu göçebe kavmin başında adı bile düşmanlarına korku salan bir lider vardı. Attila. Attila'nın çocukluğu hakkında kesin bilgiler kısıtlı olsa da onun Hun bozkırının sert koşullarında savaşçı bir kültürün içinde büyüdüğü bilinir. Küçük yaşlardan itibaren at binme, okçuluk ve kılıç kullanma gibi savaşçı yeteneklerini geliştirmiş, Hun geleneğinin ayrılmaz bir parçası olan avcılık ve keşif faaliyetlerinde tecrübe kazanmıştır. Liderlik vasıfları ve stratejik zekası daha genç yaşlarda kendini göstermeye başlamış, babası Moncuk Han'ın ölümünün ardından ağabeyi Bileda ile birlikte amcaları Rua ve Oktar'ın himayesinde büyümüştür. Bu dönemde edindiği bilgi birikimi ve tecrübe onun gelecekteki büyük fetihlerinin temelini oluşturacaktı. 430 yılında Oktar'ın savaş sonucu ölmesi üzerine Rua devleti tek başına yönetmeye başlamıştı. Rua'nın hükümdarlığı Hunların Avrupa'daki yükselişinin ilk ciddi adımlarının atıldığı bir döneme denk geliyordu. Onun önderliğinde Hunlar güneydeki Roma topraklarına karşı baskılarını arttırmış, Doğu ve Batı Roma imparatorlukları arasında stratejik bir konum kazanmıştı. Kimi zaman Romalılarla ittifaklar kurar, kimi zaman da onlara karşı akınlar düzenlerlerdi. Bu denge politikası bunların gücünü pekiştirmesinde ve topraklarını genişletmesinde önemli bir rol oynamıştı. Rua, savaşçı olduğu kadar önemli bir devlet adamıydı. Hun boylarını tek bir çatı altında toplamayı başarmış, dağınık boyların disiplinli bir orduya dönüşmesini sağlamıştı. Onun döneminde bunlar sadece korkulan savaşçılar olarak değil, aynı zamanda diplomatik girişimleriyle de ön plana çıkmışlardı. Avrupa Hun İmparatorluğu, Rua'nın attığı sağlam temeller üzerinde yükselmişti. Rua, kendisinden sonra gelenlere güçlü bir ordu, genişletilmiş sınırlar ve Roma ile kurulmuş bir diplomatik miras bırakmıştı. Bu miras, Avrupa Hun İmparatorluğu'nun yükselişine giden yolu açmıştı. Rua'nın liderliği, Hunların Avrupa'da kalıcı bir güç haline gelmesinde belirleyici olmuştu. Onun döneminde Hunlar devlet olarak öne çıkmış ve sadece savaşlarla değil, diplomatik girişimleriyle de kendilerini göstermişlerdi. 434 yılında amcası Rua'nın ölümüyle tahta çıkan Attila, başlangıçta kardeşi Bileda ile birlikte hüküm sürmüştü. Ancak kısa süre sonra Bileda'nın ölümü üzerine devleti tek başına yönetmeye başlamıştı. Tahta geçişiyle birlikte Hun toprakları Tuna Nehri'nden Volga'ya, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e uzanan devasa bir imparatorluğa dönüştü. Attila, bu geniş coğrafyada yaşayan sayısız kavmi kendi bayrağı altına toplamış, onları disiplinli bir orduya dönüştürmüştü. Attila'nın Avrupa'daki etkisi onu Doğu ve Batı Roma'ya karşı gerçekleştirdiği kararlı seferleriyle pekiştirmişti. Öncelikle Doğu Roma İmparatorluğu'na hedef alan Attila, Doğu Roma'nın sınırı geçerek Hunlara ait mezarları tahrip etmesi üzerine 441 yılında başlayan ve 447 yılına kadar süren iki Balkan seferiyle Balkanları ve Trakya'yı ele geçirdi. Bu seferler sırasında Niş, Sofya ve Pilipopolis gibi önemli şehirler yağmalandı. 447 yılındaki büyük seferde ise Hun orduları Konstantinopolis surlarına kadar ilerlemişti. Doğu Roma'nın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius ağır bir anlaşmaya zorlanmıştı. Bu anlaşmayla Doğu Roma Hunlara yıllık yüksek miktarda altın ödemeyi
ve Tuna Nehri'nin güneyinde geniş bir bölgeyi Hunlara bırakmayı kabul etti. Bu zaferler Attila'nın askeri dehasını ve Hun ordusunun gücünü tüm Avrupa'ya kanıtladı. Ancak onun gözü daha büyük fetihlerdeydi. Attila 451 yılında ordusuyla birlikte Galya'ya doğru yola çıktı. Amacı Roma'nın başkentine giden yolu açmaktı. Batı Roma İmparatorluğu'nun eyaletlerine karşı yaptığı akınlarda sayısız şehri yağmaladı ve ele geçirdi. Orleans kuşatması sırasında ise onu Batı Roma ordusunun komutanı Aeticius ve Visigot kralı Theodorik bekliyordu. Katalon Muharebesi adı verilen bu kanlı çatışma tarihin en büyük meydan savaşlarından biri olarak bilindi. Savaşın sonunda her iki tarafta ağır kayıplar vermiş, Visigot kralı Theodorik hayatını kaybetmiş, taraflar geri çekilmek zorunda kalmıştı. Katalon Muharebesi'nde iki tarafta birbirlerine üstünlük kuramamıştı. Roma, Hun tehlikesinin geçtiğini düşünüyordu. Fakat bu savaş Attila'yı durduramamıştı. Attila 452 yılında bu kez İtalya'ya yöneldi. Aquila, Verona ve Padua gibi önemli şehirleri kuşatıp yerle bir etti. Venedik'in kuruluşunun Attila'nın bu seferi sırasında Anakaradan kaçan Romalılar tarafından gerçekleştiği düşünülmektedir. Bunlar Roma'nın başkentine doğru ilerliyordu. Roma'ya yaklaştığında ise Romalıların yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Fakat Attila herkesi şaşırttı ve Roma'yı yağmalamaktan vazgeçti. Bu kararın nedeni hala bilinmemekte ve tartışmalar sürmektedir. Attila'nın gücü Avrupa'da doruk noktasına ulaşmışken 453 yılında bir ziyafetin ardından hayatını kaybetti. Dönemin bazı kaynakları onun zehirlendiğini belirtmişti. Attila'nın ölümüyle birlikte onun kurduğu devasa Hun İmparatorluğu hızla dağılma sürecine girdi. Yerine geçen oğulları imparatorluğun bütünlüğünü sağlayamadı ve Hunlar zamanla Avrupa'nın farklı bölgelerine geri çekilerek güçlerini kaybettiler. Attila'nın öyküsü Avrupa tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Adı Avrupalılar tarafından korku figürü hem de efsanevi bir kahraman olarak anılmıştır. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda disiplini, cesareti ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan bir hükümdardı. Attila'nın Avrupa üzerindeki etkisi yüzyıllar sonra bile hissedilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırmış ve yeni güç dengelerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Attila'nın hikayesi, zorluklar karşısında gösterilen azmi ve liderliğin gücünü anlatmaktadır.